Merhaba arkadaşlar, İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çikolata severler için harika bir tatlı yaptık. Truffle yaptık. Bunu nasıl yaptık? Neler kattık içine? Gerçekten inanamayacaksınız. Bu görmüş olduğunuz tatlıya sadece ve sadece 2 malzeme kattık ve gerçekten mükemmel bir tatlı yaptık arkadaşlar. Hemen bunun nasıl yaptık yapılışına geçelim. Bu yoğun çikolatayı seven kişilerin çok beğeneceği bir tarif. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yani yaklaşık bir yarım saat öncesi vermiş olduğum videomdaki bu süt reçelim, yoğunlaştırılmış süt ya da condensed milk diye isimlendirilmiş olan yoğunlaştırılmış sütüm ılındı. Bir yarım saat önceki videomda da eğer ki o videomu izlemeyenler varsa ondan da bunun hazırlanışını izleyip de bakıp yapabilirler. Şimdi bu ılınmışken bunun içerisine biz şöyle 100 gram kadar kakaom var ve bunu ben kademeli olarak içine katacağım arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu iki malzemeyi karıştırarak çok güzel bir truffle yapacağız. Ve gerçekten yoğunluğu, lezzeti, tadı harikulade oluyor. Çikolatayı sevmeyenlere bile çikolatayı sevdirecek bir lezzet oluyor arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyelim ve biz hemen kademeli olarak kakaomuzu koyup hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. Kakaomu kademeli olarak içerisine atıyorum ben. Bir kısım attım. Bunu hemen karıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir çikolata tadı oluyor. Gerçekten tatlı ihtiyacınızı tamamıyla gidermiş oluyor. Şimdi katmış olduğumu yedirdim ve ben yine kakaomu eklemeye devam ediyorum. Tabii ki bu 100 gramın tamamını bunun içerisine değil, bir kısmını da dışına süslemek için ayıracağım. İstediğim sertlikteki kıvama gelene kadar kakaomu eklemeye devam ediyorum. İçindeki pütürleri de hemen eritelim. Bu aralar gerçekten çok popüler olan bir tatlı bu. Mutlaka deneyin. Sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Sadece 2 malzeme ile birlikte mükemmel yoğun bir tatlı oluyor arkadaşlar. Ve bu iyice koyulaşmaya başladı. Ama ben bunu karıştırdıktan sonra daha yoğun bir tat istediğim için bir kere daha kakao koyup yine aynı şekilde bunu karıştırmaya devam edeceğim. Görüyorsunuz, ikisi birlikte gayet yoğun bir kıvam almaya başladı ve biz bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz ne kadar yoğunlaştı. Ve yine aynı şekil kakaomu kademeli olarak atmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz daha sert olsun diye az bir şey daha katıyorum. Tabii arkadaşlar, ben yani dışının süslemesiyle birlikte 100 grama yakın bir kakao gidecek diye söyledim ama kullanacağınız kakaonun yoğunluğuna göre ve süt şerbetinizin, süt reçelinizin yoğunluğuna göre tabii ki bu ölçüler değişecek. Siz epeyce sert bir kıvam alacak şekilde kakaoyu benim yapmış olduğum gibi kademeli bir biçimde ekleyebilirsiniz. İstediğim yoğunlukta oldu. Şöyle hemen çekiyorum. Şimdi kalıp olarak kullanacağım kabın içerisine ben şöyle bir streç film yerleştirmek istiyorum. Hatta ben bunu bu şekilde yaparsam çok daha rahat olacak. Karar veremedim bir şekilde yapacağıma. Şöyle şunu içerisine dibine kadar indirmek istiyorum. Ki bunu ölçü kalıp olarak kullanacağım. Şekil vereceğim. Siz istediğiniz şeyle şekil yapabilirsiniz. Tamamen kişisel zevke bağlı bir şey. Bunun üstünü örteceğim.
O yüzden öyle dursun. Ya da şöyle keselim bunu. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tam istediğim gibi yoğun bir kıvam aldı. Ve ben bunu güzelce kalıbımın içerisine şöyle spatula yardımıyla güzelce aktaracağım arkadaşlar. Gerçekten sadece bu iki malzemeyle bu kadar yoğun bir lezzet nasıl elde ediliyor bilmiyorum ama harika bir tat. Şimdi hemen yine ben şurada tatlımdan biraz zor çıktığı için sert ve yoğun bir kıvam olduğundan birazcık içine, kalıbın içine yerleştirene kadar boğuşmamız gerekecek bununla. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kıvam. Bunun hepsini güzelce ben sıyırıyorum. Ondan sonra ne şekilde bastırıp da şekil verdiğimi göstereceğim. Yoğun bir kremsi, daha doğrusu daha yoğun bir hamur kıvamına geldiği için streç film yardımıyla ben bunu kalıbımın şeklini alacağı şekilde güzelce bastırıyorum. Ve bunu arkadaşlar yaklaşık 2 saat kadar buzdolabıma atacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim truffle'ım 2 saat buzdolabında durduktan sonra hazır bir hale geldi. Şimdi hemen öncelikle bunu yapacağımız yere biraz kakao serpiştiriyoruz. Şunu alalım. Şimdi bunu streçten çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, streçten çıkarttıktan sonra bolca kakao sepiyoruz ve spatula yardımıyla bunun üzerine iyice düzlüyoruz. Düzledikten sonra istediğiniz şekilde kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben bunları böyle güzelce biraz daha sıkıştırarak istediğim şekli veriyorum. Gördüğünüz gibi harikulade oluyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi truffle'ımızın artık son rötuşlarını yapıyoruz. İstediğim şekli verdikten sonra yine üzerine bolca kakaomu sepiyorum. Ve gerçekten sadece 2 malzeme ile muhteşem bir tatlı oldu. Evet arkadaşlar, tatlımızın son hali bu. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi ekler, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok memnun olurum. İmre'nin Dünyası kanalından hepinize iyi günler dilemeden önce şu tatlımı şöyle kesip sizlere son halini de göstermek istiyorum ve bunu yemeden de duramayacağım. Sizler de mutlaka hemen bu tatlıyı yapın ve hemen tüketin. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. İyi günler dilerim.